25 Nisan 1915. Çanakkale'de Arıburnu sırtları cehennemi yaşıyor. Düşman zırhlarından kutan ateş, toprağa hallaç pamuğu gibi atıyor. İlk çıkarma başlamış, binlerce düşman askeri tepeye doğru amansızca tırmanıyor. Ön saflarda tutunmaya çalışan bir avuç Türk askeri kalmış, ancak cephaneleri tükenmiştir. Karşılarında durdurulamaz bir ateş, arkalarında ise ölümün soğuğu. Bu cehennemden kilometrelerce geride Bigalı köyündeki 19. Tümen karargahında ise ölümcül bir sessizlik ve kriz hakimdi. Ordu komutanı Alman Liman von Sanders, asıl saldırının başka bir bölgeye yapılacağı yanılgısına düşüp birlikleri başka bir yere yönlendirmişti. İletişim hatları kopuk, emir komuta zinciri felç durumdaydı. Karargahta bekleyen genç yarbay Mustafa Kemal, uzaktan gelen top seslerinin yoğunluğundan asıl felaketin Arıburnu'nda koptuğunu anlar. Düşman o tepeleri aşarsa bütün Çanakkale düşecektir. Karargaha emir gelmez. Bekleyecek tek bir saniye bile yoktur. Mustafa Kemal, askeri kariyerini, hatta askeri mahkemede yargılanmayı göze alarak o tarihi inisiyatifi kendi başına alır. Kimsenin emri olmadan, inisiyatif kullanarak 57. alaya oraya doğru yola çıkmaları emrini verir. Conk Bayırı'na doğru yürüyüşe geçer. Conk Bayırı yamacına ulaştığında, o cehennemden sağ çıkıp geriye doğru kaçan o cephanesiz askerlerle karşılaşır. Bozgun havası yamacı sarmış, askerler geri çekilmektedirler. Onları gören Mustafa Kemal, kaçan askerlerin önüne dikilir. Adımlar durur. Mustafa Kemal sorar. "Nereye gidiyorsunuz?" Askerler çaresizce yanıtlar. "Düşman geldi komutanım." Atatürk, "Nerede?" Askerler, "İşte," diyerek hemen arkalarından yaklaşan düşman hattını gösterirler. Düşman, Mustafa Kemal'in bulunduğu yere askerlerimizden daha yakındır. Asker yutkunur. Cephanemiz kalmadı. O an, o tepeyle birlikte koskoca bir milletin kaderinin döndüğü saniyedir. Düşmandan kaçınmaz. Cephaneniz yoksa süngünüz var. Ve Atatürk ilahi bir kararla der ki, "Süngü tak, yere yat." Askerler tereddütsüz süngü takıp ölümün üzerine yatar. İşte asıl savaş dehası o an kendini gösterir. Kaçan Türk askerlerinin aniden yere yattığını gören düşman kuvvetleri, karşılarında pusuya yatmış taze bir kuvvet olduğunu zannederek refleksle yere yatarlar. Kazanılan o birkaç dakikalık zaman, tarihe geçecek olan 57. alayın cepheye yetişmesini sağlar. Çanakkale'nin kaderini namlulardan çıkan mermiler yerine, saniyeler içinde alınan o inisiyatif ve bir komutanın askerin psikolojisini yönettiği o satranç hamlesi değiştirmiştir. O an tereddütsüz verilen o emir, sadece Boğaz'ın işgal edilmesini engellemekle kalmamış, aynı zamanda bir ulusun küllerinden doğuşuna önderlik edecek olan Anafartalar kahramanını tarih sahnesine çıkarmıştır. Çanakkale'de yaşamını yitiren tüm askerlerimize sonsuz minnet, şükran ve rahmetle.